Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şöyle iki renk ipim var. Bununla güzel bir model başlayacağız. İki renkli şöyle. İplerim bebe yünü. İpime uygun kullanacağım şiş 3,5 numara. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Hep birlikte başlayalım. İlmeklerimi çıkardım. Şöyle küçük bir lastik hazırladım. Bir ters bir düz lastik hazırladım. Bu modelde ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları olması gerekiyor. En sonuna da bir ilmek ekleyeceğiz. 2 ve 2'nin katları artı 1, yani tek sayıda bitmesi gerekiyor ilmek sayımızın. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayımızı bu şekilde ayarlayacağız. Şimdi ben lastiği yaptıktan sonra diğer renk ipime geçtim. Şöyle bağladım onu. Modelimizi kurmaya başlayalım. Model 6 sıradan oluşuyor. Birinci sıra ön yüzündeyim. Renk değiştirdiğim için kenar ilmeğini örüyorum. Bakın bir sıra önce örmeden aldım ilmeğimi. Şimdi ilmeğimi diğer rengimle ördüm. Şu şekilde. Daha sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizin tamamını düz örerek devam edelim. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Birinci sırayı tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek ters ördüm. Daha sonra bir artırma yaptım. Bir ilmek ters ördüm. Yani ikinci sıra arka yüzünde bir ters, bir artırma, bir ters, bir artırma örerek devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar. Yani bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz ama hepsinin arasında birer tane artırma yapacağız. Bu şekilde devam ederek ikinci sıramızı tamamlayalım. Evet. Son iki ilmeğim kaldı. Önce bir artırma yaptım. Daha sonra bir ters ilmek ve kenar ilmeğini de düz ördüm. Kenar ilmeğinden önce artırma yapmıyoruz. Şu şekilde ikinci sıramızı tamamladık. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek, bakın burada düzüm var. Bunu ters örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek ters örelim. Daha sonra bir artırma, bir düz olan ilmek, bir artırma. Bakın 3 ilmeği, üçünü bir topladım. Şu şekilde düz ördüm. Tek ilmek çıkarttım. Bir önceki sırada yaptığımız artırmaları burada kestik. İlmek sayımız yine aynı sayıya dönecek. Sıradaki ilmeğimizi ters örelim. Artırma, ilmek, tekrar artırma olan bu üçlüyü de üçünü bir alarak düz örerek keselim. Tek ilmeğe düşürelim. Daha sonra bir ters ilmek, bu üçlüyü bir alarak keselim. Bir ters ilmek örelim. Sıradaki 3 ilmeği, yani artırma, düz ilmek, bir artırma daha. Toplam bu üçünü bir alarak düz ördüm ve kestim. Yani sola doğru kesmiş oldum. Sıra sonuna kadar böyle devam ediyoruz. Önce bir ters ilmek, daha sonra bu üçünü bir alarak düz örüyoruz ve kesme işlemi yapıyoruz. Kesme işlemi yaparken
Birinci ilmeğimiz bakın artırma olacak. Buna dikkat edelim. İlmeklerimizde kayma olmasın. Sıra sonunda tek kalan ilmeğimi de ters ördüm. Daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. Üçüncü sırayı tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Bakın şu üçlü olan ilmeğim. Bunu örmeden alıyorum. İpim arka tarafta. Yani kendimden tarafta değil, diğer tarafta kalacak. Bir ilmek düz. Bu ilmeğimi örmeden alıyorum. İpim arka tarafta. Bir ilmek düz. Bir ilmek örmeden alalım. Bir ilmek düz. Bu üçlü olan, yani üçünü topladığımız ilmeği de örmeden alıyoruz. Dördüncü sıra arka yüzünde ilmeklerimizi bu şekilde örerek devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Beşinci sıra ön yüzündeyim. Sıradaki ilmeğim ters, yine ters örüyorum. İpim arka tarafta. Bu örmeden aldığımız ilmeği yine örmeden alıyoruz. Arka yüzünde örmeden almıştık. Şimdi ön yüzünde de yine örmeden alıyoruz. İpim yine arka tarafta. Bir ilmek ters, bir ilmek örmeden alalım. Bir ilmek ters, bir ilmek örmeden alıyoruz. Örmeden aldığımız ilmek arka tarafta, yine örmeden aldığımız ilmek olacak. Ve ipimiz arka tarafta kalacak. Evet, örmeden aldım ve sıra sonunda bir ters ilmek, daha sonra kenar ilmeğimi düz ördüm. Sıramı tamamlamış oldum. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. 6. sıra arka yüzünde ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ters örerek devam ediyoruz. Son sıramız, modeli bir kez kurmuş olduk. Model böyle devam ediyor. Evet, kenar ilmeğimi de düz ördüm. Modeli bir kez kurduk arkadaşlar. İsterseniz bir kez de diğer rengimizle kuralım. Renk değiştireceğim için kenar ilmeğimi örmeden almam gerekiyor. Onu tekrar bırakıyorum şu şekilde. Evet, şöyle ona dikkat edelim. Yoksa orada bir genişleme oluyor şu kenar ilmeklerde. Evet, örmeden aldım. Şimdi diğer renk ipime geçtim. Bakın şu şekilde. İpim açık renk ipime geçtim. Kenar ilmeğini burada öreceğim çünkü renk değiştirdim. Modeli tekrar kuruyorum. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi ördüm. Bütün ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. Şöyle sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz örerek tamamlayalım. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. İkinci sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimi ters örüyorum ama arada birer tane artırma yapmam gerekiyor. Bir ters ilmek, bir artırma, bir ters ilmek, bir artırma yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Son 2 ilmeğim kaldı. Burada bir artırma yaptım. Bir ters ilmek ördüm. Daha sonra kenar ilmeğimi düz ördüm.
Buraya dikkat ediyoruz. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi ters ördüm. Bakın buradaki düz olan ilmeğimi ters ördüm. Daha sonra bir artırma, bir ilmek, bir artırma bakın. Bunun üçünü bir alarak şu şekilde üçünü bir topladım. Düz ördüm yani sola doğru kestim. Bir ters ilmek, sıradaki 3 ilmeğin üçünü bir alarak sola doğru keselim. Birinci ilmeğimiz artırma olacak. Buna dikkat edelim. Yoksa modelde kayma olur. Bakın sıradaki ilmeğim ters. Düz. Bunu ters örüyorum. Artırma, düz ilmek, artırma. Bunun da üçünü bir alalım. Şöyle üçünü bir toplayarak düz örelim. Bir ters, 3 ilmeği toplayarak keselim. Bir ters, 3 ilmeği toplayarak keselim. Sıra sonuna kadar devam ediyoruz bu şekilde. Son ilmeğimi de ters ördüm. Daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. Dördüncü sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra bir düz, bakın düz olan ilmeğimi düz ördüm. Şu üçünü bir topladığımız ilmeği örmeden alıyoruz. İpim arka tarafta, yani kendimden tarafta değil, diğer tarafta. Bir düz ilmek, bir ilmek örmeden alalım. İpim diğer tarafta. Bir düz, bir ilmek örmeden alıyorum. Bir düz, örmeden alalım bir ilmek. Düz olan ilmeğimizi düz örelim. Şu üçlü topladığımızı da örmeden alalım. İpimiz diğer tarafta kalacak. Buna dikkat ediyoruz. Son ilmeğimi de düz ördüm. Daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. 5. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bir ters ilmek. Birinci ilmeğimi ters ördüm. Şu örmeden aldığım ilmeği yine örmeden alıyorum. İpim yine arka tarafta kalacak. Bir ters ilmek, bir ilmek örmeden alalım. İpim arka tarafta. Bir ters ilmek. Sıradaki ilmeğimizi yine örmeden alıyoruz. İpimiz arka tarafta. Bir ters, bir ilmek örmeden alalım. Sıra sonuna kadar böyle devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. 5. sıramızı tamamladık. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örerek tamamlayalım. Evet, sıramı tamamladım. Modeli 2 kez kurmuş olduk. Bakın. Bir koyu rengimizle bir de açık rengimizle 2 kez kurduk. Bir ters bir düz lastik üzerine yaptık. Burada bir parça da daha önce hazırladım. Modelin ilerlemiş halini görmeniz için. Modelimiz böyle devam ediyor. Arka yüzü de bu şekilde. Bakın gayet güzel, temiz bir görüntüsü var. Burada tekstil tipi lastik kullandım. Kanalımda var bu lastiğin anlatımı. Eğer bulamazsanız linkini bırakabilirim isteyenlere. Evet, model böyle 2 renkten. İsterseniz 3 renk, 4 renk, evde kalan iplerinizi de değerlendirmiş olursunuz. Azar azar kalıyor iplerimiz, onlar da değerlenmiş olur. O şekilde de yapabilirsiniz. Farklı lastik de kullanabilirsiniz. Ama bu şekilde lastik yapacaksanız ilk ilmeğiniz, şöyle göstereyim, ters olsun. Bakın, kenar ilmeğinden sonra ters ilmek gelsin. Şu düzlerin üzerine modeller şöyle denk gelince daha güzel duracak. Eğer bu şekilde yapacaksanız lastiğinizi ilk ilmeğiniz ters olarak başlayın. Şöyle.
Çocuk örgülerinde, bebek örgülerinde, yetişkin örgülerinde de kullanabilirsiniz. Ona uygun ipler tercih edersiniz. Her türlü örgülerinizde kullanabileceğiniz güzel modellerden. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli? Onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.